Korku hikayeleri Korku kanalı, karanlık ve gerilim dolu dünyalara kapı aralıyor. Ürpertici hikayeler, çarpıcı efsaneler ve korkunç olaylar sizi bekliyor. En yeni korku içeriklerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Korku ve gerilimle dolu bir deneyim yaşamak için hazır mısınız? Hemen şimdi abone olun ve en ürkütücü anları kaçırmayın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın ve korku dünyamıza katılın. Bir zamanlar, dünyevi ve doğaüstü arasındaki alemde, Azazel adında kötü niyetli bir iblis yaşarmış. Kurnaz ve sinsi doğasıyla tanınan Azazel, yeraltı dünyasının karanlık köşelerine dadanmaktan yorulmuştu. Ortamı değiştirmek isteyen iblis, bir yolcu uçağına musallat olarak ölümlüler diyarını hiç beklenmedik bir şekilde geçmek için kötü bir plan yaptı. Şans eseri, 666 sefer sayılı uçuş, Azazel'in bu dünya dışı yolculuk için kullandığı gemi olacaktı. Gecenin karanlığında izole bir havaalanından kalkan kırmızı gözlü bir uçuş olan uçak, iblisin kötü entrikaları için mükemmel bir tuvaldı. Azazel, kabinin köşelerinde kalan gölgelerle kusursuz bir şekilde karışarak uçağa doğru sürünerek ilerledi. Yolcular ilk başta yolculuklarında kendilerine eşlik eden uğursuz varlıktan habersizdiler. İblis, hiçbir şeyden haberi olmayan gezginlerin zihinlerine kötü niyetli düşünceler fısıldarken, ekebileceği kaostan keyif alıyordu. Uyuyan yolcuların rüyalarında her biri bir öncekinden daha rahatsız edici kabuslar ortaya çıkmaya başladı. Uçuş ilerledikçe bir zamanlar uyuyan yolcular kendilerini tuhaf görüntüler ve rahatsız edici halüsinasyonlarla eziyet çekerken buldular. Azazel onların en derin korkularıyla oynayarak uçağı gerçeklikle kabusun iç içe geçtiği kabus gibi bir dünyaya dönüştürdü. İblisin kahkahası kabinde yankılandı, insan kulağı tarafından duyulmadı ama bilinçaltının derinliklerinde hissedildi. Yolcular arasında artan tedirginliği hisseden mürettebat, düzeni sağlamaya çalıştı. Ancak Azazel'in etkisi yayıldıkça çabaları boşa çıktı. Panik uçağı sardı ve paranoya yolcuların soluduğu havaya dönüştü. Karanlıkta görünmeyen eller onlara dokunuyor gibiydi ve fısıltılar, kapalı alanı ürkütücü bir senfoni gibi dolduruyordu. Cesur bir azınlığın, aralarında gizlenen kötü niyetli güçle yüzleşmeye karar vermesi çok uzun sürmedi. Gizemi çözmek için ortak bir kararlılıkla birleşen bir grup yolcu, şeytanı aralarından kovmak için tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Yolcular doğaüstü kaosun kalbine girdiklerinde, Azazel'i geldiği derinliklere geri gönderebilecek kadim bir büyüyü keşfettiler. Cesaret ve çaresizliğin bir karışımıyla, sesleri şeytani fısıltıların üzerinde yükselen büyüyü okudular. Uçak iyi ve kötü güçler arasında bir savaş alanına dönüşürken kabin sarsıldı. Sonunda kör edici bir ışık parlamasıyla Azazel uçaktan atıldı ve uçak, önceki kaos kakofonisiyle keskin bir tezat oluşturan ürkütücü bir sessizlik içinde kaldı. Yolcular, fiziksel olarak zarar görmemiş olmalarına rağmen, varış noktalarına inerken doğaüstü karşılaşmanın ağırlığını yanlarında taşıdılar. 666 sefer sayılı uçuş, alçak tonlarda fısıldanan bir hikayeye, gökyüzüne musallat olmaya cesaret eden şeytani bir yabancının hikayesine dönüştü. Sürgün edilen ama mağlup olmayan Azazel'in, dünyalar arasındaki diyarlara kaos ve korku ekmek için sabırla bir sonraki fırsatı sabırla beklediğini, gölgelere doğru süründüğünü bilmiyorlardı. Zaman geçti ve 666 sefer sayılı uçağın hikayesi şehir efsaneleri arasında kayboldu. Yolcular, doğaüstü karşılaşmanın sonsuza dek damgasını vurmuş olsalar da, bunun yalnızca seyahat stresinin neden olduğu ortak bir halüsinasyon olduğuna kendilerini ikna etmeye çalışarak hayatlarına devam ettiler. Azazel ise her geçen an daha da güçlenerek gölgelerin arasında zamanını bekliyordu. Ölümlüler diyarının tadı ruhani dilinde oyalandı ve iblis daha fazla kaosun, daha fazla korkunun açlığını çekti. Dünyalar arasındaki sınırı bir kez daha aşmak için mükemmel anı sabırla bekleyerek geri dönüşünü planladı. Aylar geçti ve 666 sefer sayılı uçuşun anısı, onu deneyimleyenlerin zihinlerinde uzak bir yankıya dönüştü. Yolcular doğaüstü olayları kolektif bir kabus olarak görmezden gelerek teselliyi rutinlerinde buldular.
Azazel'in geri dönüşünü intikamla planladığını bilmiyorlardı. Önemli bir gecede, aynı izole havaalanından başka bir kırmızı gözlü uçuş kalkışa hazırlanırken, iblis bir kez daha ortaya çıkma fırsatını yakaladı. Ancak bu sefer Azazel'in yaklaşımı daha incelikliydi. Yeni bir ev sahibi seçti. Kırılganlığı ve içindeki şeytanlar onu kötü niyetli ruh için mükemmel bir araç haline getiren Emily adında bir yolcu. Uçak gecenin koyu karanlığına doğru yükselirken, Azazel uğursuz düşüncelerini Emily'nin zihnine fısıldadı. Şeytani gücün yeniden dirilişinden habersiz olan diğer yolcular bir deya bu duygusu yaşamaya başladılar. Kabin duvarlarında rahatsız edici gölgeler dans ediyordu ve geçmişin fısıltıları kulaklarında yankılanıyordu. Artık Azazel'in kötü arzularına kanal olan Emily, kendisini kendi bilinciyle iblisin sinsi etkisi arasında kalmış halde buldu. Kabuslar uyanık olduğu saatleri istila ediyordu ve gözleri, etrafındakilerin fark etmediği uhrevi bir kötü niyetle parlıyordu. Yolcular tanıdık bir karanlığın üzerlerine çöktüğünü hissettikçe uçaktaki atmosfer bir kez daha gerginleşti. Unutulmaz fısıltılar geri geldi ve gölgeler kendilerine ait bir hayatla nabız atıyor gibiydi. 666 sefer sayılı uçuşun anılarını hatırlayan yolculardan birkaçı işaretleri tanıdı ve bir kez daha kötü niyetli bir güçle karşı karşıya olduklarını anladı. Ancak bu sefer yolcular daha hazırlıklıydı. Daha önce Azazel'i sürgüne gönderen büyüyü hatırladılar ve gerçekliklerini bir kez daha kaosa sürüklemeye çalışan şeytanla yüzleşmek için bir araya geldiler. Grup eski sözleri söylerken kulübe bir kez daha iyi ve kötü güçler arasında bir savaş alanına dönüştü. Uçak sallandı ve yolcuları ruhani bir enerji fırtınası sardı. Kör edici bir ışık parlamasıyla Azazel bir kez daha okuldan atıldı. Emily'yi şaşkına çevirmiş ve yönünü kaybetmiş, yolcular bitkin ama zafer kazanmış durumdaydı. Uçak, izole edilmiş havaalanını çok geride bırakarak gece gökyüzünde yolculuğuna devam etti. Doğaüstü olaylarla bir kez daha karşılaştıklarından yaralanan yolcular birbirlerine temkinli bakışlar attılar. Azazel'e karşı verilen savaşın henüz bitmediğini ve artık zayıflamış ama mağlup edilmemiş olan iblisin gölgelere çekildiğini ve yoluna çıkmaya cesaret eden hiçbir şeyden haberi olmayan ölümlülere musallat olmak için bir sonraki fırsatı sabırla beklediğini bilmiyorlardı. Yorgun yolcular uçaktan indiler, yüzleri Azazel'le bir kez daha karşılaştıklarının unutulmaz anılarıyla kazınmıştı. Her biri bulutların üzerinde yürüttükleri doğaüstü savaşın ağırlığını taşıyarak soğuk geceye dağıldılar. Görünüşte uhrevi olaylardan etkilenmemiş olan izole havaalanı, çevresinde ortaya çıkan kozmik mücadelenin sessiz tanığı olarak duruyordu. Günler geçtikçe hayatta kalanlar, ortak kabusların potasında şekillenen bir bağ oluşturarak birbirlerinden teselli aradılar. Hayatlarını bir kez değil iki kez alt üst eden yinelenen kötülüğü anlamlandırmaya çalışarak hikayeler ve teoriler alışverişinde bulundular. Bazıları, kaderleriyle amansız bir şekilde bağlantılı görünen şeytandan kendilerini kalıcı olarak kurtarmanın bir yolunu bulmayı umarak eski metinleri ve okült uygulamaları araştırmaya başladı. Bu arada zayıflamış ama mağlup edilmemiş olan Azazel, gölgelerin arasında sürünerek ilerliyordu, kaosa olan açlığı azalmamıştı. İblis, yeniden saldırmak için mükemmel anı arayarak hayatta kalanları hayatlarının dışından gözlemledi. Havada kalan korkunun tadını çıkarırken, yarattığı terörün kalan izlerinin tadını çıkarıyordu. Giderek umutsuzluğa kapılan yolcular, diğer dünyadan düşmanlarının geride bıraktığı şifreli ipuçlarını çözmek için gizlice toplandılar. Azazel'le yüzleşecek ve onları bağlayan şeytani döngüyü kıracak seçilmiş bir kişiden söz eden eski kehanetleri keşfettiler. Yeni keşfedilen bir kararlılıkla beslenen grup, kehanet edilen bu kurtarıcıyı, kendi dünyalarıyla Azazel'in ortaya çıktığı kötü niyetli bölge arasındaki bağ koparabilecek birini bulmak için yola çıktı. Arayışları onları doğaüstü olayların gizli köşelerine götürdü. Burada gizemli figürlerle karşılaştılar ve kararlılıklarının sınırlarını zorlayan denemelerle karşılaştılar. Hem gizem hem de kaderle örtülü bir figür olan seçilmiş kişi gölgelerin arasından ortaya çıktığında,
Yolcular Azazel'e karşı son savaşın yaklaştığını biliyorlardı. Bilgiyle ve kadim kutsal emanetlerle donanmış seçilmiş kişi, hem ölümlü hem de doğaüstü sınırların ötesinde var olan bir diyarda Azazel'le yüzleşiyor. Her iki dünyanın kaderinin dengede olduğu kozmik bir hesaplaşma ortaya çıktı. Her biri gerçekliğin dokusu üzerinde hakimiyet kurmak için yarışan iki güç çarpışırken, hava ruhani enerjiyle çıtırdadı. Heyecan verici bir anda, seçilen kişi en güçlü büyüyü yaptı. İyiliğin kozmik güçleriyle rezonansa giren bir büyü. Azazel'in özü titredi, sınır dışı edilmeye direndi ama seçilmiş kişinin kararlılığı galip geldi. Kör edici bir ışık patlamasıyla iblis yeraltı dünyasının derinliklerine sürgün edildi. Kötü niyetli etkisi ölümlüler diyarından koptu. Azazel'in karanlık pençesinden kurtulan hayatta kalanlar, yeni keşfedilen bir dayanıklılık duygusuyla hayatlarına geri döndüler. Uzun zamandır onları rahatsız eden akıldan çıkmayan fısıltılar ve ürpertici gölgeler, yavaş yavaş hafızalarında silinip gitti. Kaderini gerçekleştiren seçilmiş kişi, arkasında bir cesaret mirası ve doğaüstüne karşı zafer bırakarak tarihin kayıtlarında kayboldu. Hayatta kalanlar takip eden yıllarda uçaklara binerken, 666 sefer sayılı uçuşun anıları ve onun uhrevi denemeleri akıllarında kaldı. Ancak gökyüzü açıktı ve bir zamanlar tekin olmayan yolculuklar kısık sesle anlatılan masallara dönüştü. Bu, dünyalar arasındaki gölgelerde gizlenen en kötü niyetli güçlerin bile üstesinden gelebilen yılmaz ruhun bir kanıtıydı. Böylece unutulmaz uçuşlar bölümü sona erdi. Doğaüstü olaylarla karşılaşmalarıyla sonsuza dek değişen hayatta kalanlar, insan ruhunun dayanıklılığının bir hatırlatıcısı olarak bu deneyimlerin izlerini taşıdılar. Bir zamanlar kozmik savaşlara sahne olan izole havaalanı, yakınında ortaya çıkan uhrevi mücadelelerden habersiz, sessiz bir varoluşa geri döndü. Zaman geçtikçe uçuş 666 ve devamı ile ilgili hikayeler, gezginler arasında fısıldanan uyarıcı hikayeler haline geldi. Yolcular, kırmızı göz uçuşlarına bindiklerinde, gölgelerin kabin duvarlarında dans etmesini ve havayı dolduracak unutulmaz fısıltıları yarı yarıya bekleyerek, bilgili bakışlar attılar. Ancak gökyüzü açık kaldı ve uçuşlar, bir zamanlar kaos ve korku tohumları ekmeye çalışan kötü niyetli varlıklar olmadan devam etti. Doğaüstü diyarlarda ortak bir yolculukla birbirine bağlanan hayatta kalanlar, birlikten güç buldu. Hayatları sıradanlığı aşan bir bağlantıyla iç içe geçerek ilerlediler. Kaderini gerçekleştiren seçilmiş kişi, karanlığın karşısında kolektif kararlılığın gücünün bir kanıtı olan bir cesaret ve zafer mirası bıraktı. Hayatta kalanlar ufka doğru bakarken, üzücü deneyimlerinden kazandıkları bilgeliği de yanlarında taşıyorlardı. 666 sefer sayılı uçuşun anıları, kozmosun uçsuz bucaksız enginliğinde bile insan ruhunun onu parçalamaya çalışan güçlere karşı dirençli kalabileceğini hatırlattı. Ve böylece gökyüzü açık kaldı ve izole edilmiş havaalanı, gerçekliğin sınırlarının ötesinde gelişen bir hikayenin sessiz tanığı olarak duruyordu. Hayatta kalanların her biri bireysel yolculuklarında, uçuruma bakıp zaferle çıktıkları bir zamanın yankılarını yanlarında taşıdılar, bu da doğaüstü zorluklar karşısında bile insanlığın galip gelebileceğini kanıtladı. Bugün bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Korku, gerilim ve ürpertici hikayelerin dünyasına birlikte adım attık. Korku hikayeleri, sizinle bu heyecan verici korku yolculuğunu paylaşmaktan gurur duyar. Unutmayın, korku dünyasının sırları asla tam anlamıyla çözülemez. Yeni korku hikayeleri ve dehşet dolu anlar için kanalımızı takip etmeye devam edin. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz ve sizi daha fazla ürkütücü içerikle gelecekte tekrar görmeyi umarız. Korku dolu rüyalar dileriz.